Herkese merhaba. Sertleşme sorununun kalıcı tedavilerinden birisi olan botoks tedavisi mi yoksa PRP tedavisi mi yapmak gerekiyor? Hangisini tercih edersiniz diye sormuş bir hastamız. Sertleşme sorununda PRP tedavisi sık uygulanan tedavilerden bir tanesi. Daha önce de videosunu yapmıştım. Bir önceki videoda PRP ile ilgili ayrıntılardan bahsetmiştim. PRP'yi tek başına bir tedavi olarak düşünmemek, diğer tedavilerle beraber kombine bir şekilde olduğunu kabul etmek lazım. İlaç tedavisi, hormon tedavisi ya da işte başka tedavilerle beraber. Şimdi botoks tedavisinin mantığıyla, iyileştirme mekanizmasıyla PRP tedavisinin iyileştirme mekanizması birbirinden farklı. O yüzden birbirine kombine olarak kullanabiliyoruz ya da her birisini ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Botoksta bildiğiniz üzere zaten estetikte, kozmetikte, bizdeki kırışıklıklar için, o kırışıklıkları açmak için, çizgileri açmak için hali hazırda yıllardan beri, 15 yıldan beri kullanıyor. Botoks aslında bir bakteriden elde edilen bir toksin. Amaç düz kas hücrelerini gevşetmek. Yüze uyguladığınız zaman yüzdeki kasları gevşeterek yüzü düz bir hale getiriyor. Oradaki kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. Geçici bir etkisi var. Yaklaşık 6 ay civarında yüzde bir etki yaratıyor. 6 ay sonra yenilenebiliyor. Botoksu penise uyguladığımız zaman meydana gelen olay şu. Penisin içerisinde sertleştiği zaman kanla dolan boşluklar, sinüzoidler var. Bu kavernoz cismin içerisindeki sinüzoidler. Bunlar sertleştiği zaman hem genişlemesi lazım hem kanla dolması lazım ki belli bir basınçtan sonra venöz kaçak ortadan kalksın. Verdiğimiz botoks toksini bu sinüzoidlerin genişlemesini sağlıyor. Yapılan hayvan çalışmalarında da bu gösterilmiş. Botoks toksini kavernoz cisme uygulandığı zaman 6 ay 1 yıl civarında bu sinüzoidlerin kalıcı olarak geniş kalmasını sağlıyor. Peki yan etkisi var mı? Şu ana kadar botoks toksininin sertleşme bozukluğunda kullandığı yaklaşık 10 tane bilimsel çalışma var. Herhangi bir yan etki tespit edilebilmiş bir hasta yok. Uygulamaya bağlı olarak uygulama enjeksiyon şeklinde yapılıyor. İnce bir iğneyle enjeksiyonla giriliyor ve penise uygulanıyor. Hani küçük morluklar, küçük minimal kanamalar olabilecek olan bir uygulama. İşlem sonrasında hasta normal günlük hayatına devam ediyor. Peki botoks tedavisinin ereksiyon kalitesine olan faydası ne? Onu bakacak olursak burada da tabii hastadan hastaya verdiği cevap mutlaka değişiyor. Eğer ileri derecede sertleşme sorunu olan bir hastaysa botokstan tabii ki alacağı cevap azalıyor. Ama yapılan çalışmalar bize şunu göstermiş. Genel anlamda tabii ki bu çalışmaları alan hastaların orta ve ileri derecede sertleşme bozukluğu olduğunu kabul etmek lazım. Yani orta ve ileri derecede derken hasta Viagra'dan ancak Viagra'dan cevap oluyor. Bazen Viagra'dan cevap da alamıyor. Bu gruptaki hastalara veriliyor botoks tedavisi. Hastalarda %50 ile 60 oranında penise gelen kan akımında bir artış, aynı zamanda penin ereksiyon kalitesinde %50 civarında bir artış tespit ediliyor. Botoks tedavisi de gene sertleşme sorununun tedavilerinin bir parçasını oluşuyor. Bu tedavinin bir bölümünü oluşturuyor aslında baktığımız zaman. Mutlaka testosteron optimizasyonu, eksik vitaminlerin yerine konulması, yaşam tarzı değişiklikleri, çift arasındaki ilişkinin tekrar değerlendirilmesi, normalize edilmesi, çerçevelenmesi gibi mutlaka yeniden yapılması gereken bir tedavi basamaklarını teker teker yapmak gerekiyor hastalarda. Şöyle bir tedavi olsaydı keşke, hasta gelecek, bir iğne yapacağız, göndereceğiz, sertleşme sorunu tamamen düzelecek. Öyle bir tedavi değil ama tedavileri kombine bir şekilde uyguladığımız zaman botoks, PRP'ydi, şok dalgasıydı, testosteron replasman tedavisi gibi tedavileri kombine bir şekilde uyguladığımız zaman hastaların çok önemli bir kısmı, %90'ın üzerindeki hastalarda sertleşme sorunuyla ilgili şikayetlerinde düzelme tespit ediyoruz ve düzeliyor hastalar. Şunu da bir kabul etmek lazım tabii. İleri derecede yani 15-20 seneden beri şeker hastalığı olan hastanın kontrolsüz şeker hastalığı dönemleri yaşamış hastalar var ki bu grup hastalar gerçekten tedaviye oldukça dirençli hasta grubunu oluşturuyor. Hasta giriyor mesela şeker hastası 10 yıldır ilişkiye girmemiş, mesela şeker hastalığına bağlı dokularda oldukça yüksek dozda harabiyet var. Tabii ki bu hastada vereceğiniz tedavi, alacağınız cevap düşük olacaktır. Ama başka hastalar var ki oldukça iyi cevap alabiliyoruz hastalarımızda.